Bazı kapılar vardır, bir kez açıldığında bir daha kapanmaz. Bazı evler vardır, yıkılsa bile boşalmaz. Ve bazı insanlar vardır, yaşar ama artık kendi hayatında misafirdir. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bu bölümde sizi Konya'da dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bir evin içine götürüyorum. Bu evde bir hoca vardı. Nefesinin kuvvetli olduğuna inanılan, insanların dertlerini dinleyen, dualar eden bir adam. Ama bu hikaye okunan bir duanın, kapatılmayan bir niyetin ve bedeli geciken bir günahın hikayesiydi. Konya'da yaşayan 4 kişilik bir aile. Sıradan, mütevazi, kendi halinde insanlar. Ama bu hikayeyi size anlattığımızda sıradanlığın çoğu zaman başka şeyleri kapayan bir örtü olduğunu anlayacaksınız. İhsan, nefesi kuvvetli, dua eden ama çok kişiliği oturmamış, nereye çeksen oraya giden bir karakter. İyi niyetli bir adam, kötü bir adam değil. Fakat karısının yörüngesinde. Kadın yönetiyor bu adamı. Karısının adı Zehra. Zehra da kendi halinde bir kadınmış gibi duruyor. Sanki kocası ne derse onu yapıyormuş gibi duruyor ama aslında öyle değil. Zehra son derece hırslı, haris bir kadın. Sürekli olarak gözü daha fazlasında, daha yükseğinde. Komşu bir şey mi aldı? Onun da alması gerekiyor. Biri bir şey mi yaptı? Onların da yapması gerekiyor. Ev mi? Daha çok ev. Para mı? Daha çok para. Böyle bir kadın. Ve İhsan'ı da kelimenin tam anlamıyla parmağında oynatıyor. 2 tane çocukları var. Bir kız, bir oğlan. Oğlan büyük, Yusuf. Evlenme arifesinde. Nişanlısının adı Semra. Semra'nın ailesi İhsanlardan daha varlıklı bir aile. Bir de küçük kız kardeş var. Genç bir kız. Onun adı da Elif. Elif annesiyle çok geçinemiyor. Bu geçinememeyi biraz ergenlik, işte kız çocuklarının anneyle arada didişmesi gibi düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Elif iyi niyetli, vicdanlı, merhametli ve zeki bir kız. Ve annesinin bu haset, haris halleri Elif'i rahatsız ediyor. Bu yüzden de aslında daha kendi halinde bulduğu, annesi tarafından yönetildiğini düşündüğü babasıyla Elif'in ilişkisi daha iyi. Bu evin içinde şöyle bir çıkmaz var. Aslında kazançları kendine yeten bir aile. Çünkü Yusuf da çalışıyor, İhsan'ın da durumu fena değil. Fakat Semra bir türlü yetinemeyen bir kadın olduğu için gidip kendisi çalışmak yerine, madem evdeki paradan memnun değilsin o zaman sen işe girip çalışacaksın değil mi? Hayır. Kocayı itiyor. Bu ailenin içinde şöyle bir durum var. Zehra yani anne, Dünürlerin yani Semra'nın ailesinin durumunun iyi olmasından memnun. Çünkü etrafa hava atabiliyor, işte istediği gibi hani oğlunun da rahat edeceğini düşünüyor. Hani o anlamda içi rahat. Fakat kocasını biraz yönlendirebilmek için, kocasını biraz daha fazla para için itebilmek için Dünürlerin imkanlarını kullanıyor. Diyor ki bak onlar da var bizde yok. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Onlar yetiyor biz yetemiyoruz. Sürekli bunu bu şekilde kocasına karşı bir silah gibi kullanıyor. Art niyetli bir kadın aslında. Hani dedik ya nefesi kuvvetli bir adam olarak biliniyor İhsan diye. Bu ailenin evine dua için gelen çocuğunu getiren insanlar var. Genelde de şöyle. Bizim çocuk işte uyuyamıyor geceleri ya da işte bizim çocuğumuz yemek yemiyor, çok iştahsız gibi isteklerle, taleplerle senin nefesin kuvvetliymiş İhsan Hoca. Bizim çocuğa da bir nazar duası okur musun? Bizim çocuğu da okuyup üfler misin diye insanlar geliyorlar gidiyorlar evlerine. Fakat İhsan Hoca bunlardan hiçbir zaman para kabul etmiyor. Hediye de kabul etmiyor aslında adam etik olarak. Diyor ki ben Allah rızası için duamı okuyorum diyor. İşin içinden çıkıyor. Fakat tabii ki bu Zehra'nın çok gözüne batıyor. Çünkü Zehra para böyle yani. Ve sürekli de adamın başının etini yediği için yine böyle konuştukları Zehra'nın mutfakta sürekli olarak sızlandığı bir gün yine evlerine bir misafir geliyor. Daha önce de kendilerine gelmiş olan bir adam, bir komşuları diyor ki İhsan Hocam
Sen benim büyük kızı okumuştun. Sen okuduktan sonra işte uykusu da düzene girdi. Dersleri de düzene girdi. Senin nefesin iyi geldi. Şu bizim küçük oğlanı da bir okusana. Bir durduğu yerde durmuyor. Sürekli hareket halinde. Uyumuyor da. Ders de çalışmıyor. Hani senin nefesinden hani biz okuyoruz, annesi okuyor ama bir de sen oku diye İhsan Hoca'ya geliyor. İhsan Hoca da kabul ediyor. Çıkarken adam bir zarfın içinde bir miktar para vermek istiyor. Şimdi normal şartlarda İhsan Hoca bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. O ana kadar da kabul etmedi zaten, biliyorsunuz, söyledik. Fakat o anda sürekli karısının böyle paramız yok, para lazım. Böyle adamcağızın artık aklında yankılandığı için önce böyle bir kabul etmeyecek gibi oluyor. Hani öyle olur ya, o zaman adam diyor ki ya hocam olur mu, biz de mahcup oluyoruz falan. Ve İhsan Hoca parayı kabul ediyor. Ve bundan sonraki süreçte evlerine gelen giden herkesin bıraktığı zarfı geri çevirmiyor, kabul ediyor. İhsan Hoca parayı kabul ettikçe, eve para geldikçe Zehra'da şikayetlenmeler azalıyor. Zehra'nın sesi kısılıyor. Fakat normal şartlarda kadının bıdı bıdı yapmayı bırakması olumlu bir şey olacakken bu durumda tabii ki olumlu bir şey olmuyor. Çünkü kadın olumlu bir kadın değil. Onun sızlanmayı kesmesi demek aslında İhsan Hoca'nın kendisine yakışmayan işlere kalkıştığının ilk işareti oluyor. Bundan sonraki süreçte bu insanların, İhsan Hocaların evine gelen giden sayısı artıyor. Eskiden sadece duayla, niyetle ilgilenen, sadece işin bu kısmına bakan İhsan Hoca'nın da artık aklına para fikri düşmeye başlıyor. İnsanları, karşısında oturan insana duasını ederken acaba bu ne kadar bırakacak? Bu bir öncekinden biraz daha fazla bıraksa aslında. Yusuf'un da bu ara masrafı çok, kızı da üniversiteye hazırlığa kurslarına yazdıracağız gibi şeyler kafasından geçmeye başlıyor. Çünkü öyledir ya para. İnsanlar sever. Fakat zaman içerisinde evlerine gelen insanların isteklerinde de değişiklik oluyor. Hem eve gelen sayısı artıyor hem talepler değişiyor. İlk başta bizim çocuk uyumuyor, bizim çocuk derslerine konsantre olamıyor diyen aileler yerini yavaş yavaş kocam bana geri dönmüyor, İşte sevgilim biraz daha beni sevsin istiyorum, biraz gözü dışarıda gibi farklı taleplerle insanlar gelmeye başlıyorlar. Fakat İhsan Hoca herkese aynı duayı okuyor. Karşısına oturtturuyor, herkese aynı duayı okuyor, parasını alıyor, insanları yolcu ediyor. İhsan bir gün girdiği bir ortamda eski bir arkadaşıyla bir araya geliyor. Uzun zamandır görmediği bu eski arkadaşının adı Sami. İhsan'la Sami bir araya geldiklerinde İhsan ilk önce Sami'yi gördüğüne çok seviniyor. Fakat konuşma ilerledikçe İhsan'ın Sami'nin durumundaki değişiklikler dikkatini çekmeye başlıyor. Bir bakıyor Sami'nin üstü başı değişmiş, saç baş değişmiş, yüzükler takılmış, arabalar yenilenmiş. Böyle bir gelir seviyesinde bir artış var. Fakat Sami de hani öyle çok fazla para kazanacak bir iş kolunda bir insan değil. Dolayısıyla bu arada parayla ilgili bir heyecan yaşamaya başlayan İhsan diyor ki Sami gel seninle bir konuşalım. Sen neler yapıyorsun son zamanlarda? Ne işler yapıyorsun? Senin durum bayağı düzelmiş ben en son gördüğümden bu yana diye Sami'nin bir ağzını arıyor. Sami de ufak tefek İhsan'a dökülüyor. Aslında şöyle bir durum var. Sami de İhsan Hoca gibi nefesi kuvvetli bilinen, insanların dua için işte yanına gittiği, muska istediği bir insan. Şimdi aradaki fark şuydu. En son Sami ile İhsan birbirlerini gördüklerinde Sami bu işleri zaten en başından itibaren para karşılığı yapıyor. Ve insanlara muska yapıyor. Hani işte işim açılsın diyene, işte çocuğum olmuyor diyene. Fakat adını koymuyorlar bunlar bunu yaparlarken. İhsan da biliyorsunuz hiç başlarda almıyordu. O da para almaya başlıyor. Fakat o Sami kadar çok para kazanamıyor. Ama kazanmak istiyor. Sami de ona üstü kapalı bir şekilde diyor ki biraz daha bu taraflara doğru kayarsan benim yaptığım gibi sadece milleti okuyup üfleyip göndermekten ziyade başka bir takım işlemler de kendi işlemlerine eklersen geliri yükseltme imkanın olacaktır. İhsan buna önce itiraz edecek gibi oluyor. Sami de diyor ki sen zaten hani çok da farklı bir şey yapmıyorsun. Hani buna birkaç bir şey daha eklediğin zaman yani yine adı dua. Hani ne var ki bunda gibi bir yerden İhsan da zaten kafa kola alınmak istiyor. Sami'nin böyle söylemesinden de etkileniyor. Yani bu iki adam aslında insanlara cinci hocalık yaparak, muska büyü yaparak kendi geçimlerini yapmanın yolunun
kendi aralarında normalleştirdikleri bir konuşma yapıyorlar. Bu konuşmanın ardından İhsan kendi yetersizlik hissinden dolayı buna ikna olmak istiyor ve ikna oluyor. Ve gelen insanlardan daha fazla para alabilmek için o da artık bu kötü yola düşüyor. Bundan sonraki dönemde Yusuf'un masrafları tamamen kapanıyor. Zehra'nın ağzı tamamen örtülüyor. İhsan'ın cebi bayağı bir para doluyor. Fakat İhsan'ın elindeki para arttıkça maneviyatı azalıyor. Evlerine gelen insanlardan ekstra taleplerde bulunmaya başlıyor İhsan. Onlardan isim istiyor, daha önce istemediği üzere. İsim istiyor, onlardan bazı eşyalar istiyor. Onlara muska yapmaya başlıyor. Bunların hiçbirine büyü demiyor. Adını büyü diye koymuyor. Ama artık dua da demiyor. Düğün günü Konya'nın bilinen düğünleri gibi dualı, kalabalıklı, insanlı güzel bir düğün oluyor. Düğün akşamında insanlar dağıldıktan sonra gelinle damat, yani Yusuf'la Semra evlerine çekiliyorlar. Yeni evli çiftimiz Yusuf'la Semra evlerine geliyorlar. Üstlerini başlarını değişiyorlar, biraz dinlenecekler, oturuyorlar. Tam ayaklarını uzatacaklar, banyodan tıp 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 su sesi geliyor. Musluktan damlama sesi geliyor. Semra acayip rahatsız oluyor. Yusuf'a diyor ki ya Yusuf şu musluğu iyice bir kapatır mısın, su sesi geliyor. Yusuf gidiyor, musluğu iyice sıkıyor fakat su damlatmaya devam ediyor. Semra da diyor ki ya yepyeni ev nasıl oluyor böyle bir şey? Kız huzursuz olmasın, daha ilk akşamdan ağızlarının tadı kaçmasın diye Yusuf hemen diyor ki ben o zaman vanayı kapatayım, suyu tamamen kesmiş olayım, yarın usta çağırırım bakarız diyor. Vanayı kapatıyor fakat Yusuf vanayı kapattığı anda evin bütün muslukları su damlatmaya başlıyor. Ve evin içinde çok rahatsız edici bir ses oluşuyor. Semra diyor ki ya bırak tamam neyse ne diyor, hani duymamazlığa gelelim yarın baktırırız diyor. Tam odalarına çekilecekler. Dışarıdan kapı kurcalanıyormuş gibi bir ses geliyor. Yusuf ne oluyor ya diyor. Semra diyor ki bir bak bakalım kim geldi. Yusuf kapıya gidiyor. Kapıyı açıyor, kimse yok. Odaya bir dönüyor. Semra perdeleri açmış, yatak odasının perdelerini, camdan dışarıya bakıyor. Yusuf geliyor, kapıda diyor kimse yok herhalde bize öyle geldi Semra diyor. Semra'da hiç ses yok. Camdan dışarıya bakmaya devam ediyor. Yusuf sesleniyor tekrar, Semra diyor. Semra yavaşça Yusuf'a dönüyor. Suratında ifadesiz, garip, gergin, mutsuz bir surat ifadesi. Yusuf diyor ki Semra ne oldu, iyi misin? Semra diyor ki baban olabilir mi? Baban gelmiş olabilir mi? Yusuf diyor ki ne alakası var şimdi babamla? Semra tekrar cama dönüyor. Camdan dışarı bakmaya devam ediyor. Yusuf Semra'nın yanına gidiyor. Semra camdan gözünü ayırmadan Yusuf'a diyor ki baban kapıyı açık bıraktı. Semra'nın bunu söylemesiyle çeşmelerden gelen su sesi kesiliyor ve evin içinde derin bir sessizlik hakim oluyor. Semra yüzünde sevimsiz, tatsız bir gülümsemeyle Yusuf'a dönüyor. Diyor ki duyduklarımı sen de duyuyor musun? Yusuf şöyle bir ortamı dinliyor, hiçbir ses yok. Ya diyor Semra ne diyorsun, iyi misin? Semra diyor ki bana senin kocanım diyorlar. Yusuf diyor ki kim diyor? Semra yüzünü Yusuf'tan uzağa çeviriyor, duvara bakmaya başlıyor. Değilsiniz, benim kocam değilsiniz diyor. Bu esnada Yusuf'un böyle bir gerilim yükselmeye başlıyor. Çünkü karısı daha ilk akşamdan bir tuhaf hareket etmeye başladı. Fakat bu bir süredir evlilik hazırlıkları yaptığı, flört ettiği, nişanlı olduğu kız. Bu kız böyle bir kız değildi. Hani ne oluyor diye. Tam o esnada Yusuf'un telefonu çalmaya başlıyor. Yusuf telefonu alıyor, kaldırıyor, babam yazıyor. Hemen telefonu açıyor. Telefonda babasının sesi. İhsan Yusuf'a oğlum her şey yolunda mı, iyi misiniz diyor. Yusuf diyor ki vallahi baba çok iyi değiliz. Semra'da bir haller var. Bunun üzerine İhsan diyor ki biliyorum karını al buraya gelin. Yusuf Semra'yı alıyor, beraber İhsanlara yani babasının evine gidiyorlar. Ve Semra tuhaf bir şekilde buna hiç itiraz etmiyor. Hakikaten daha ilk akşamdan kocasının peşine takılıp kayınvalidesiyle kayınpederin evine gidiyor. Kapıyı Zehra açıyor.
Zehra, Semra ile Yusuf karşısında görünce neler olduğunu bilir bir ifadeyle hiç şaşırmamış gibi ya da paniğe de kapılmamış bir şekilde hallederiz deyip çocukları içeri davet ediyor. Yusuf'la Semra içeri girip salona oturuyorlar. İhsan geliyor, elinde bir tesbih, mırıl 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 dualar okuyarak çocukların karşısına oturuyor. İhsan oğluyla gelinin karşısına oturduğu anda, gelininin gözlerine baktığı anda bir şeylerin yolunda olmadığını zaten iyice anlıyor, iyice emin oluyor. Zaten bir şeylerden işkillendiği için aradı çocukları. Kızı da görünce notunu veriyor. Semra İhsan'a bakıyor ve bunu bir rica gibi değil veya bir öneri, bir talep gibi değil, bir karar olarak burada kalıyoruz diyor. Yusuf ilk önce itiraz ediyor. Çünkü niye annesinde babasında kalsınlar? Yani hani en fazla 1-2 gün kalırız. Semra biraz kendini daha iyi hissedinceye kadar, biraz toparlayıncaya kadar gibi düşünüyor. Bunu söylüyor. Fakat Semra orayı mesken tutmuş gibi diyeyim. Hiçbir şekilde oradan dışarıya çıkmaya, insanlardan başka bir yere gidip başka bir yerde kalmaya niyeti varmış gibi davranmıyor. Resmen geliyor insanların evine çörekleniyor. Zehra hiçbir şey olmamış gibi son derece sakin karşılıyor olanı biteni. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bu aile bu işlerle haşır neşir bir aile. Bu olanların hiçbiri onlara yabancı değil. Yani bu işlere karıştığınız zaman deyip böyle şok olmuyor insanlar. Bunlar zaten bunların normali. Zehra, Semra ile Yusuf'a oturma odasında yatak hazırlıyor, yer hazırlıyor. Çocuklar oraya geçiyorlar, kapılarını kapatıyorlar. Fakat sabaha kadar ne Yusuf ne Semra uyuyamıyor. Sabaha karşı İhsan namaza kalktığında çocukların odasının önüne geliyor. Kapıyı tıklayıp yavaşça aralıyor. İçeriye baktığında gördüğü sahne şöyle. Sabaha kadar uykusuzluktan ve düğünden çıktı bu çocuklar, bir de yorgunluktan artık baygın bir şekilde yatan Yusuf, yatağın içinde kalkmış oturmuş ama bacaklarını böyle uzatmış, böyle bu şekilde elleri kucağının üstünde, böyle açık elleri kucağında, başı duvara dönük, duvara bakan, sanki dua edermiş gibi oturmuş ama dua etmeyen bir Semra var. İhsan'ın kapıyı açmasıyla Semra İhsan'ın içeri girdiğini fark ediyor. Dönüp İhsan'a bakıyor. Ellerini İhsan'a gösteriyor ama hiçbir şey söylemiyor. İhsan gördüğü şu. Normalde yeni gelinlere düğünden önce kına yapılır ya. Semra'nın elinde kına olması normal bir şey. Fakat Semra'nın ellerinin durumu normal gelin kınası gibi değil. Elleri lekeli lekeli, avuçlarının içi lekeli lekeli ve kına rengi değil. Parmakları böyle avuçlarının içi böyle hare hare, halka halka bir şey olmuş gibi. İhsan bunu gördüğü anda çok rahatsız oluyor ve odanın kapısını kapatıp odadan çıkıyor, mutfağa gidiyor. Mutfakta karısının sabah kahvaltısı için hazırlık yapmakta olduğunu görüyor. Zehra diyor, Semra pek iyi değil diyecek oluyor. Zehra çay bardağını kocasının önüne koymak için elini uzattığında bu sefer karısının elinde de, karısının avuçlarında, parmaklarında da aynı lekenin olduğunu görüyor. Semra ile birebir aynı. O esnada mutfağa kızları Elif geliyor ve Elif koşarak babasının yanına gelip ağlamamak için kendini zor tutar bir şekilde avuçlarını açıp babasına gösteriyor ve baba gece bizi ellerimizden tuttular diyor. Elif'in de elinde bu lekelerle mutfağa girmesiyle durum tamamen netleşiyor. Evde bir şey olmuş ve bu şey her neyse evin kadınlarına musallat olmuş durumda. Evin kadınlarını işaretlemiş durumda. O esnada Yusuf mutfağa geliyor. Kardeşini, annesini ve karısını bu şekilde görüyor ve baba neler oluyor diyor. Yusuf'un bu sorusuyla beraber İhsan ilk önce donup kalıyor ve sonra aklına daha önce yaptığı şeyler gelmeye başlıyor. En son evine gelen ziyaretçiyi, en son yaptığı büyüyü hatırlıyor. Bir kadının bir aileyi, bir yuvayı dağıtmak üzere kendisine geldiğini, bir aileyi dağıtmak istediğini ve İhsan'a ben yandım, onlar da yansın dediğini hatırlıyor. Ve evindeki kadınların ellerindeki bu boyaları yanık lekelerine benzetiyor. İhsan ne yapacağını bilemez halde hemen aklına ilk gelen kişiyi, yani Sami'yi arıyor. Sami'ye olanları anlatıyor. Sami diyor ki buluşmamız lazım. Sami ile bir araya geliyorlar. Sami diyor ki sen ne yaptın?
bu işler bu hale geldi. İhsan yaptıklarını anlatıyor. Şimdi daha önceden bunları yapması üzerine İhsan'a akıl veren Sami şimdi de diyor ki bak sen bunları yaptığın için başına çok büyük iş açtın. O yüzden sana şimdi musallat oldular, senin evini mesken tuttular. Şimdi artık her türlü fenalık olabilir. Aileni korumak zorundasın. Ben sana şimdi muskalar hazırlayacağım. Sen aileni koru diyor. Ben muskaları hazırlayana kadar. İhsan Sami'nin söylediklerini kabul ediyor. Tamam diyor. Zaten kabul etmeyecek de ne yapacak yani. Tamam diyor. Sen ne istiyorsan hazırla ver. Ben diyor gerekeni yapacağım. Fakat içi de böyle huzursuz yani tedirgin. Diyor ki ya diyor sen de yapıyorsun. Bana bu aklı veren sensin. Neden diyor sana olmuyor da bana oldu diyor yani. Sizin evde diyor oldu mu böyle bir şey? Bunun üzerine Sami İhsan'a diyor ki arkadaş diyor. Sen sınırı aşmışsın. Kocamı eve bağlayayım gibi falan bunlar diyor böyle katman katman. Sen diyor en beterine girmişsin. En ağırından girmişsin. Yani bu kadar ağır bir şey yaparsan o zaman sana ona göre varlıklar dadanıyor. Sen bunu çok karanlık bir yerden yaptığın için başına bunlar geliyor. Şu anda sen yaptıklarının bedelini ödüyorsun diyor. İhsan muskaları alıyor, evine gidiyor. Bunu karısına, kızına ve gelinine kendi eliyle okuya üfleye takıyor. Ve diyor ki bunları çıkarmayacaksınız. O akşam göreceli olarak sakin geçiyor. Herkes odasına çekiliyor, yatağına yatıyor. İhsan uyku esnasında böyle uykuyla uyanıklık arasında böyle bir bayılmayla uyanıyor ayılma arasında bir yerdeyken bir hareket hissediyor odada. Fakat herkes uyuyor. Yani odada hareket olacak bir durum yok. Fakat İhsan bir hareket, bir enerji hissediyor. Gözlerini açıyor. Şöyle kalkıyor, doğrulacak gibi oluyor. Tam doğrulamıyor da böyle yarım doğruluyor. Ve yatağın ayak ucunda karısını, kızını ve gelinini yan yana dikilmiş kendisine bakarken buluyor. İhsan bu görüntüden çok rahatsız oluyor. Çünkü 3 tane kadın gelmiş gece adam uyurken ayak ucunda ona bakıyorlar. Onlara bir şey söylemek istiyor, ne oluyor demek istiyor ama göğsüne bir ağırlık çöküyor, konuşamıyor, ağzını açamıyor. Biraz daha doğruluyor, kalkmak istiyor yerinden, kalkamıyor. Bütün vücudunu bir ağrı sarıyor. Bütün vücudu ağrıyıp sızlamaya başlıyor. Ve sanki kalp krizi geçiriyormuş gibi göğsü sıkışmaya, kolları ağrımaya başlıyor. O esnada karısı Zehra bir adım öne atılıyor. Ellerini kaldırıyor, İhsan'a gösteriyor. Burada sen yer açtın, biz de doldurduk diyor. İhsan hala konuşamıyor. Karısına bir şey söylemek istiyor. Hatta karısından yardım istemek istiyor. Ama böyle bir şey olmuyor. Çünkü karısı kendi karısı gibi davranmıyor. Zehra ilk önce kafasını iyice yana eğiyor. Normal olamayacak kadar yana eğiyor. Ve sonra 3 kadın bedenlerini tuhaf şekillere sokmaya başlıyorlar. Sonra üçü birden dimdik duruyorlar. Ve başları normal olmayan bir şekilde, anormal bir şekilde 180 derece arkaya dönüyor. Üç kadın kafası arkaya bakar bir şekilde, önleri İhsan'a dönük bir şekilde böyle garip, anormal bir görüntüyle İhsan'ın ayağının önünde duruyorlar. İhsan ne hissedeceğini bilemez şekilde uykuda mıyım, uyanık mıyım, rüya mı görüyorum, bunlar gerçek mi gibi bir kafaya geçtiği anda uyumakla bayılmak arası bir duruma giriyor ve kendinden geçiyor. Sabah kalktığında sersemlemiş ve son derece yorgun bir şekilde yataktan çıkıyor. Mutfağa gidiyor ve kızı koşarak yanına geliyor. Pijamasının önünü açıyor ve diyor ki baba bak yandı. İhsan baktığında kızının boynundaki muskanın yandığını ve buradan dolayı da göğsünün de yandığını görüyor. Hemen karısının yanına gidiyor. Zehra da aynı durumda. Gelinine bakıyor. Semra da aynı durumda. 3 kadının da boyunlarındaki muska yanmış ve bundan sebep göğüsleri de yanmış. Bunun üzerine Sami'nin sözü aklına geliyor. Kurtulman zaman alabilir, aileni koru. Bu süreçte Yusuf olanlarla bitenlerle ilgili çok fazla yorum yapmıyor. Neden? Çünkü aslında babasının karıştırdığı işlerin farkında. Fakat bencil bir çocuk.
Yani kendi işi görüldüğü müddetçe olana bitene ses etmeyen tiplerden. Dolayısıyla şu anda yaşananlarla ilgili de bir şey diyecek hali yok. Bir şekilde babasının halletmesini bekliyor. Birkaç gün içinde olaylar biraz sakinleşmiş gibi görünürken bir gece aile herkes uykuda. Yusuf'la Semra yine hala İhsanlar'da kalıyorlar. Oturma odasında yatıyorlar. Evin içinde bir sessizlik hakim. Fakat içeriden bir tıkırtılar gelmeye başlıyor. İhsan uyanacak gibi oluyor, uyanamıyor. Fakat bu arada genzinde bir yanma oluyor. Gözlerini açıyor, evin içinde bir duman, bir yadık kokusu var. Yataktan fırlıyor, içeri gidiyor. Odaların kapıları kapalı. Zehra evi tutuşturmuş. Salonda, salonun perdeleri yanıyor. Zehra pencerenin önünde, yanan perdelerin önünde perdelere bakarak kapıya arkası dönük bir şekilde duruyor. İhsan salona girdiğinde gördüğü manzara şöyle. Evin karısından tarafa olan kısmı çok hızlı bir şekilde alevlenmiş durumda. Alev alev yanıyor. Evin içini duman basıyor. Karısında en ufak bir tedirginlik, en ufak bir şaşkınlık, bir panik yok. Aksine sırıtarak duruyor ve İhsan'ın içeri girmesiyle beraber dönüp İhsan'a sırıtarak bakmaya başlıyor. İhsan o esnada diğer odalara gidiyor. Çocuklarının odasına, Elif'in odasına, Yusuf'un odalarına gidip kapıları açmaya çalışıyor. Çünkü o odalarda da yangın başlamış. Zehra bütün odaları tutuşturmuş ve kapıları kapamış. Fakat kapılar açılmıyor. İçerideki insanlardan da ses gelmiyor. Şimdi Elif'in odasına gidip Elif'in kapısını açmaya çalışıyor ya. Elif'ten de ses gelmiyor. Elif de dışarı çıkmaya çalışmıyor. Evin içinde tam bir kaos yaşanıyor. Evi gittikçe dumanlar basmaya başlıyor. O esnada gözleri yaşarmaya, dumandan ve isten İhsan'ın gözleri yaşarmaya başlıyor. Zehra İhsan'ın yanına geliyor. İhsan tam kendinden geçmek üzereyken evi alevler kaplıyor. İhsan bayılacak gibi oluyor isten, dumandan, dizlerinin üzerine çöküyor. O esnada Zehra sırıtarak İhsan'ın yanına geliyor. Meskenler yanmaz, insanlar yanar diyor. Bayılmadan önce İhsan'ın hatırladığı son şey evdeki camların patlaması oluyor. İhsan kendine geldiğinde gözlerini hastanede açıyor. Komşular itfaiyeyi çağırmış. İhsan son anda ölmekten kurtulmuş fakat ailesinin geri kalanını yanarak hayatını kaybetmiş. Evde kundaklama olduğu anlaşıldığı için polis İhsan'la konuşmak istiyor. Karın niye evi yaktı diyor polis. İhsan bilmiyorum diyor. Odaların kapıları niye kilitliydi, kapılar niye açılmadı, çocukların niye dışarı çıkmaya çalışmadı diyor. İhsan bilmiyorum diyor. Bu ev bu kadar hızlı nasıl tutuştu, bu kadın burayı böyle nasıl tutuşturdu bu kadar kısa sürede diyor polis. İhsan bilmiyorum diyor. İhsan'ın bildiği tek bir şey vardı ama bunu polise söyleyemezdi. Karısı aklını kaçırdığı için evi yakmadı. İhsan'ın yaptığı kötülükler İhsan'ın ailesini yakmıştı. Hastanedeyken İhsan'ın ziyaretine Sami geliyor. İhsan gözyaşları içinde Sami ile konuşuyor. Sami diyor ki ya neler oldu arkadaşım, geçmiş olsun, başına neler geldi. İhsan olanları bir en başından itibaren hiçbir detayı atlamadan Sami'ye anlatıyor. İhsan'la Sami uzun uzun konuşuyorlar. Şu anlaşılıyor. İhsan hep bir şeyleri düzeltmeye çalıştı ama hiç tövbeye yaklaşmadı. Hep başka bir muskayla mevcut durumu daha iyiye götürmeye çalıştı. Ama hiç Allah'tan af dilemedi. Allah'ım beni affet demedi, tövbe etmedi. Ve o yüzden başına bu felaketler geldi. İhsan ilk kez şunu anladı. Karanlıkla temas eden karanlığı geride bırakmaz. Onu taşır. O günden sonra İhsan Konya'dan ayrılmadı. Ama bir daha hiçbir evde de kalamadı. O günden sonra ne zaman bir yangın haberi duysa bir tek şeye baktı. Evden kim sağ kurtuldu? Çünkü bazı hikayelerde hayatta kalmak, kurtulmak demek değildir. Bu hikayede anlatılan şey bir yangın değildi. Bir cinnet de değildi. Bu açılan bir kapının kapatılamayacağıydı. Çünkü bazı meskenler evlerde değil, insanların içinde kurulur. Ve bazen hayatta kalan kişi kurtulan değil,
cezası ertelenendir.